paydaşları bir noktada o amaçta buluşturabilmek için gerçekten amacınızı her zaman pusula olarak kullanmanız gerekiyor. Kültürlerin farklı olması sadece çalışma stillerinin farklı olması demek değil. Bence en önemlisi öncelikleri çok ciddi şekilde belirlemek. Çünkü her şey önemliyse hiçbir şey önemli değildir. Çeşitlilik bir gerçektir, kapsayıcılık ise bir tercih. Çok uzun yıllar çeşitli kültürlere liderlik etmiş, enerji sektörünün global liderlerinden ve girişimci İrem Ünlü Demirkonu. İrem, hoş geldin. Hoş bulduk Sercan. Kısaca kendinden bahseder misin? Tabii, nereden başlasam, nasıl anlatsam? Yaklaşık 30 yıldır kurumsal hayatın içerisindeyim, enerji sektörde. Yaklaşık bile değil, 30 yılı biraz geçti galiba, böyle söyleyince yaşım ortaya çıkmasın. Ve bu kurumsal hayatı noktalamak üzereyim şu anda. 31 Mart 2026 itibariyle kurumsal hayatım bitmiş olacak. Ve şu anda girişimciliğe yelken açıyorum. Hem bir dijital topluluk platformu girişimciliği hem de yine kendi tecrübemle alakalı olarak enerji sektörüyle ilgili olarak başka bir girişimcilik alanında bir şirket daha kurdum. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum kariyerime. Sana da bu alanda başarılar diliyorum. Zaten o konularda da sorular soracağım ama öncelikle seni araştırırken buraya gelmeden önce LinkedIn'deki titrine baktım ve orada amaç odaklı liderlik yazıyordu ve çok ilgimi çekti. Çünkü gerçekten amacımızı bulmaktan hep burada bahsediyoruz bu platformda. Senin için bu ne demek? Ve özellikle bu kadar global bir liderken amaç ve sonuç arasında kaldığın zaman nasıl karar verdin? Neler yaşadın? Aslında soruyu sorarken bile biraz cevabı söyledin. Çünkü doğru söylüyorsun. Amaç odaklı liderlik deyince böyle afilli bir ünvan gibi değil mi? Aslında bu bir slogan değil. Bu tam olarak bir pusula. Yani liderlik nedir kelime anlamı? Bireyleri, grupları bir amaç uğruna bir araya getirip onlara ilham vererek, onları etkileyerek bu amaca ulaşılmasını sağlamak değil mi? Her şey yolunda gittiğinde bu çok kolay bir şey. Asıl sorun sonuçlarla, aradaki küçük küçük sonuçlarla o amacın çatıştığı noktalar ve orada nasıl karar verileceği. Ve dolayısıyla sen soruyu sorarken buraya bile değindin. Amaçla sonuç çatıştığında ne yapıyorsun? Tam da aslında amaç odaklı liderlik dediğim pusula burada devreye giriyor. Çünkü paydaşları bir noktada o amaçta buluşturabilmek için gerçekten amacınızı her zaman pusula olarak kullanmanız gerekiyor. Buna çok net bir örnek verebilirim. Çok da yakın bir tarihten son 8-10 yıldır satış alanında global ekipler yönetiyorum. Ve her zaman ticari bir baskı var tabii ki satış ekiplerinin üzerinde. Hepimizin bildiği gibi bir Covid pandemi zamanı arkasından da bir Rusya-Ukrayna kriziyle beraber ham madde fiyatları hemen hemen tüm sektörlerde, tüm dünyada çok ciddi şekilde dalgalanmalara uğradı yükseliş anlamında. Ve bu dönemde tabii ki hepimizin satış anlamında planlarımız var, hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hatta bazı oyuncular sektördeki bu durumu fırsata bile çevirdiler. Daha fazla karlılıklarını artıran insanlar oldu. O dönemde benim her zaman üzerinde durduğum ve sorduğum şu soru var. Ben 2 yıl sonra ya da ne bileyim Sercan'ın programına konuk olduğum bu zamanda bu hikayeyi gurur duyarak anlatabilir miyim? Ve burada düşündüğüm şey her zaman şu. Ben zaten satış odaklı bir liderim. Market lideriyiz ve hala büyüme hedeflerimiz var. Böyle de bir pandemi olmuş. Burada ne yapmanız gerekiyor? O fırsatçılık yapmayarak hiçbir şekilde, tabii ki de maliyetlerinizi bir miktarda yansıtarak ama belki de o sene planlarınızın altında kalmayı buna göz yumarak bütün piyasada aslında güveni sağlamak ve böylelikle bazınızı güçlendirmek ve gerçekten de biz öyle yaptık. O sene benim için kötü bir seneydi çünkü planların gerçekten de gerisinde kaldık. Bir sonraki sene büyümemizi 2 kat artırdık çünkü bazımız çok kuvvetliydi ve oldukça güvenilir bir baz oluşturmuştuk kendimize. Bence insanlar paylaşsın mı dinleyen? Herkese Tamam. çekecek bir şey yok. Nereden başlayayım onu? Abone de olsunlar. Tamam. Okey. Teşekkür ettik. Sonra son olarak söyleyeceğim. Ya yapma, gülme orada. Harika. Bu cevapla beraber aslında liderlik tarzını da çok iyi anlıyoruz ama ben aynı zamanda biraz kültürlerle ilgili de soru sormak istiyorum. Çünkü sen işte global dedin. Bu demek oluyor ki aslında tüm dünyadaki ülkeleri yönetiyorsun. Aynen. Bu 80'in üzerinde ülke demek. Ve bambaşka kültürler, bambaşka diller, dinler, her şeyle farklı ülkeleri yönetirken en çok nede zorlandın? Hani stratejiyi oturtmakta mı, o kültürleri anlamakta mı, onlardan bir takım yaratmakta mı? Artık hangi aşamada bakarsan benim için her türlü cevabı bekliyorum.
İşin en kolay kısmı stratejiyi kağıt üzerinde yazmak. Onu söyleyebilirim. Yani stratejiyi oturtmak hiç zor bir şey. Yani tabii ki de zorlukları var ama işin en kolay kısmı dediğim gibi. Yani biraz hayat da böyle değil mi? Şimdi hayatınızla ilgili herhangi birisiyle konuşurken bile söylediğiniz bir cümle 80 farklı şekilde algılanabiliyor. Hani 80 artı ülke dedik ya burada. Hakikaten de öyle. Siz stratejiyi bu ülkelere, bu ülkelerdeki ekiplere yaymaya başladığınızda herkesin aslında gerçekliği farklı olabiliyor. Burada çok ciddi yani bir şekilde insanları bir araya getirmeniz gerek. Yani aslında kültürlerin farklı olması sadece çalışma stillerinin farklı olması demek değil. Burada çok farklı beklentiler olabiliyor. Risk algısı farklı olabiliyor, hız beklentisi farklı olabiliyor. Bir liderden bekledikleri bile ülkeye göre çok değişebiliyor. İşte bir yerde daha hiyerarşik yapı, diğer yerde daha demokratik yapılar gibi. Bütün bunlar söz konusuyken aslında herkesi o amaç uğrunda bir araya getirmek için en önemli şeyin stratejileri anlatmaktan ziyade insanları dinlemek olduğunu öğrendim. Çünkü o stratejiler, ya siz istediğiniz kadar strateji yapabilirsiniz ama eğer o strateji sahiplenilmemişse yok demektir. Bu nedenle insanları dinleyerek o pazarlara uygun küçük değişiklikleri yaparak insanların bu konuda sahiplenmesini sağlayarak ancak bunları uygulatabiliyorsunuz. Evet. O kültürleri gerçekten anladığını söylüyorsun. Hatta ben de ilk başta o yüzden o özlü sözü kullandım. Hani çeşitlilik var, o bir gerçek ama kapsayıcı olmak gerçekten liderin, özellikle farklı kültürleri yöneten liderin en önemli özelliklerinden biri. Kapsayıcılık içinde de dinlemek çok çok kritik. Peki bunun dışında lider olarak özellikle bu stratejileri kurarken ve oluştururken en fazla kullandığın başka ilk 3 alışkanlığın nedir desem ne dersin? Şimdi ilk 3 dersek bence en önceliği alacak olan şey netlik. Her şeyden önce son derece net olmanız gerek mesajlarınızda. Ben çeşitli ortamlarda değişik şekillerde sürekli aynı mesajı vermeye özen gösteriyorum. İkinci aklıma gelen de tutarlılık. Çünkü eğer bir lider olarak yaptıklarınızla sözleriniz birbirini tutmuyorsa ekipleriniz çok güzel o boşlukları doldurur ve inanın siz o doldurmadan hiç hoşnut kalmazsınız. Ve üçüncüsü diyebileceğim şey de bence yine tabii düşünüyorum ama bence en önemlisi öncelikleri çok ciddi şekilde belirlemek. Çünkü her şey önemliyse hiçbir şey önemli değildir. Evet. Umarım bu gerçekten her türlü lider için, her alanda çalışan liderler için çok güzel taktikler olmuş oldu. Peki senin liderliğin önce Türkiye'de başladı. Sen burada da liderlik rolündeydin. Sonra da Londra'ya gittin ve bambaşka aslında bir ülkede yine belki şirket aynıydı ama farklı bir ortamda liderlik yapmaya başladın. Bu senin stilini değiştirdi mi? Farklılıklar getirdi mi? Bakış açını nasıl değiştirdi? Neler yaşadın o dönemde? Çok çok. Şimdi Türkiye'de liderlik hız ve doğru karar. Ben bunu böyle özetleyebiliyorum. Yani hızlı olacaksın, doğru kararlar vereceksin, insanlar seni takip edecek. Global bir ortama geçtiğinizde ise bu daha çok etki yaratma ve yön vermeye doğru evriliyor. Yani burada sadece doğru kararları vermek değil, o doğru kararlara yani paydaşlarınızı o doğru kararlara ikna edip onların da ortak olmasını sağlamak. Bu da gelince işin içerisine tabii ki globaldeki liderlik bana en fazla paydaş yönetimini öğretti. Biraz daha hikaye anlatımına geçmeyi, yani Türkçe'de kullandığımız anlamda hikaye anlatmak değil de yani bir insanın içerisinde yaşamasını, işte bu nasıl işleri biraz buna çevirebiliriz. İşte sebep sonuç ilişkileri, hikaye anlatımı. Ve tabii ki de çok ciddi şekilde sabırı da öğretti. Çünkü belki biraz Türk insanı olarak o bizim naturamızda yok. Ama global bir ekipte çalışınca her yere esnemek de zorunda olduğu için bayağı sabırlı olmayı öğreniyorsunuz. Evet, çok güzel. Ama farklı farklı kaslarını geliştirdiğin için aslında globalde çok daha herhalde etkin artmaya başladı diye düşünüyorum. Ve hani bu da başarıya götürdü seni. Çok uzun yıllardır Londra'dasın değil mi? Evet, 2003 yılında çıktım yurt dışına. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönüşüm var 4 yıl kadar. Sonra tekrar Londra'ya gidişim var. Böyle birazcık git gel oldu hayatımız bizim ailecek.
Ama 20 yıl gibi bir süre toplamda Londra'da yaşadık. Tabii artık hem İngiliz hem Türk vatandaşı olduk ailecek. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Eminim senin kariyerini gerçekten imrenen ve senin gibi bir hayat sürmek isteyen birçok insan var. Genç var veya hani orta yaşlı da olabilir. Özellikle bu alanda globalde kariyer yapmak isteyenlere, hali hazırda Türkiye'de de çalışıyor olabilir. Ve özellikle de genç kadın liderlere. Böyle en gerçekten önemli gördüğün, en filtresiz tavsiyen ne olurdu? Ya bir kere her şeyden önce %70 kendilerini hazır hissettikleri işlere mutlaka başvurmalılar ve bu konuda ısrarcı olmalılar. Ya hem bir kadın özelliği bu hem de genel olarak bir Türk insanı özelliği. Yani Türk insanı özelliği dediğim şu, performansımızı yapıyoruz ve birilerinin, üstlerimizin bizi fark etmesini bekliyoruz. Böyle bir şey olmayacak. Hiç kimse size bir iş için %100 hazırsınız demeyecek. Siz de hiçbir zaman kendinizi %100 hazır hissetmeyeceksiniz. Benim en iyi tavsiyem muhtemelen %70 bu hem kadınlar için dediğim gibi hem de bütün Türk vatandaşları için globale çıkmak isteyen. Hazır hissettiğiniz zaman o iş için koşun. %30'unu zaten yolda öğreneceksiniz. Kadınlar için özellikle söyleyeceğim bir şey, yani çeşitli sektörlerde maalesef hala bu durum geçerli. Bazen masadaki tek kadın olacaksınız. Bunu hiçbir zaman bir yalnızlık olarak görmeyin. Tam tersine farkındalık yaratacak bir avantaj olarak görün. Ben kariyerimin çoğu zamanında bunu avantaja çevirmeyi başarabildim. İlk zamanlar bu daha zordu. Zamanla bunu o kası da geliştiriyorsunuz diyelim. Ama gerçekten de o farkındalığın da iş sonuçlarını çok olumlu şekilde etkilediğini gördüm. Çok güzel. Ben de teknoloji sektöründe yıllarca çalıştığım için ben de 24 yıl aşkın süredir kurumsalda çalıştım ve dediğin gibi özellikle teknolojide daha da çok erkek egemen bir ortam var ve birçok seferde masada tek başıma tek kadın oldum ve hani başta zorlandığınız zamanlar oluyor ama onu bir bariyer olarak görmemek bence çok doğru bir mesajdı senin verdiğin ve hani kadınlar olarak da biraz birbirimizi desteklemek kısmından bir soru sormak istiyorum. Çünkü ben globalde de hiç yani sadece Türkler değil gerçekten farklı Avrupa ülkelerinden de kadınlardan çok ciddi destek gördüm. Özellikle teknoloji sektöründe. Senin sektörden baktığında kadınlar birbirine destek oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Benim zaten iş yerindeki amaçlarımdan bir tanesi ki yani kendi şu anda kurumsal olarak çalıştığım şirketimde de bu oldukça bilinen bir taraf. Her zaman için kadın dayanışmasını çok destekledim. Benim kişisel olarak yaptığım şuydu. Ben mentorlarımı seçerken mutlaka kadın olmalarına önem veriyorum. Tabii ki koçluk yaptığınız çok sayıda insan oluyor. Orada kadın erkek fark etmiyor. Ama bence kadınların özellikle daha çerçevelenmiş, daha profesyonel anlamda yapacağınız mentorluklara ihtiyacı olabiliyor. Çünkü ben şunu fark ettim. Belirli bir noktada bir CV önüme geldiğimde iş alımında onun bir kadın tarafından mı erkek tarafından mı yazıldığını hiç isme, cinsiyete hiçbir şeye bakmadan anlayabiliyorum. Kadınlarda şöyle bir şey var. İlk önce böyle bir yapamayacağımız işte %30'u %20'yi bir bahsedelim. Oraları netleştirelim. Sonra neleri yapabileceğimizi anlatabilelim. Biraz bu konular üzerine kendim de tecrübeyle öğrendiğim için açıkçası mentorlarımı kadınlardan seçip hep bu şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Aslında belki de bilmiyorum soruların arasında var mı Sercan, gelecektir belki. Biraz biz yani girişimciliğimizden de bahsedebilirim bu alanda. Çünkü orada da kadın liderliği ve kadın dayanışmasına çok önem veriyoruz. Çok güzel. Hazır sen bana pas atmışken zaten bu önemli bir soruydu benim için. Kendini tanıtırken de aslında bir dijital topluluk platformundan bahsettin ve ismi Biz Bize. Bu hangi ihtiyaçtan doğdu ve hani hatta az önce dedim ya globalden işte globalleşmek isteyen işte yurt dışına gitmek isteyen profesyoneller aslında nelerde zorlanıyorlar. Sen onları nasıl adresliyorsun gibi böyle sorumu tamamlamış olayım. Gerçekten Biz Bize hangi ihtiyaçtan doğdu? Şimdi biz bizeye gelmeden önce hep dedim ya, şimdi kurumsal hayatımı noktalıyorum. Kurumsal hayatımda benim iki büyük tutkum vardı. Bunlardan bir tanesi insanlar, işte insanları bir araya getirmek, bir vizyon peşinde koşmalarını ve sonuçta da bu vizyona ulaşmalarını sağlamak. Diğeri de en çok yapmayı sevdiğim iş, işte
satış yapmak, onların pazarlıklarını yapmak, müşterilerle bir araya gelmek. Dolayısıyla ben girişimcilik serüvenimi bu iki alana taşıyıp 2 tane yeni girişimcilik yarattım. Biz Bize'yi çok sevgili ortağım Müge ile beraber kurduk. Biz Bize şöyle bir ihtiyaçtan doğdu. Senin de bahsettiğin gibi bir dijital topluluk platformu. Biz şunu gördük. Türkiye'de son yıllarda artan çok ciddi bir göç var. Türkiye'den dışarıya. Eskiden bu göçün nevi biraz daha değişikti. Şimdi biraz daha fazla beyaz yakalı tarafa da geçti. Ve biz dedik ki bu Türk diasporası artık bir diaspora oluşuyor. Nasıl daha etkili bir hale gelir ve nasıl daha birbirleriyle dayanışmayı artırabilir? Ve bütün bunu yaparken de biz modern Türkiye'yi dünyaya nasıl tanıtabiliriz? Yurt dışına çıkmak isteyen Türk markalarının bilinirliğini nasıl artırabiliriz? Biz Bize'nin bütün amaçları bu aslında bahsettiğim 3 ana öğe etrafında toplanıyor. İhtiyaç dediğimiz şey de şuydu. Ben 2003 yılında çıktığımda gerçekten başka telefon açıp sorabileceğim kimse yoktu. Yani o kadar basit şeylerden bahsediyoruz ki nerede oturulur? Çocuğunuz var, hangi okula gidecek? Ev yemeği nerede bulabilirim? Türk yemeği yiyebilir miyim? Yani aklınıza ne gelirse, vize çeşitleri olsun. Şimdi biz bütün bunların konuşulabileceği tek bir noktada bütün Türk diasporasının buluşabileceği bir alan yarattık. Bunu yaratırken de bu amaçlarımızı dedik ki biz 3 amaç ve 2 tane de buna katkı sağlayabilecek, bunu yaratabilecek 3 tane amaç dedik. Ve tabii ki bunu düşünürken de bu 3 amacı kolaylaştırıcı etkenler ne olabilir? Özellikle yurt dışında yaşarken senin bir önceki soruna da istinaden benim gördüğüm olay şuydu. İşte türlü WhatsApp grupları oluştu artık. O WhatsApp grupları doluyor, taşıyor ve bu WhatsApp gruplarının içerisinde birbirleriyle en iyi dayanışmayı sağlayan, en çok yardımcı olan gruplar kadınların kurdukları. Dolayısıyla biz nedir? Kolaylaştırıcı birinci faktörümüz kadın dayanışması. Ve kadın liderliğini aldık. Zaten Müge ve ben ikimiz 2 kadın kurucu. Bu kadın liderliğini de yanımıza alalım dedik ve bu şekilde başladık. Diğer kolaylaştırıcımız da dedik ki gençlerin istihdamı. Çünkü çok sayıda Türk öğrenci yurt dışında üniversite okumaya gidiyor. Hatta lise daha erken öğrenimini de burada yapmaya başladılar. Ve bu çocuklar genellikle mezun olduklarında aynı seviyede başlayamıyorlar kendi yaşıtlarıyla. Vizesel sorunları var, işte ailelerinden uzakta yaşıyorlar çoğunluğu. Biz de dedik ki biz nasıl bu platformda hem onlara koçluk, mentorluk yapabiliriz hem aynı zamanda işlerini ararlarken bir tecrübe edinmelerini sağlayabiliriz. 2 tane tecrübeli iş kadınından. Dolayısıyla bunları da bir araya getirdik ve bizim ekosistemimiz oluştu. Biz daha bir bebeğiz, 3 ayımız doldu ama çok hızlı büyüyoruz, çok güzel de etkileşim alıyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda biz bize hakkında çok daha güzel haberler verebiliriz. İnşallah. Biz burada birçok yurt dışında yaşayan lideri de ağırladık. Hatta son yayınlarımızdan birinde Dubai'de yaşayan bir Türk'ü ağırlamıştık ve orada aslında hani tabii ki Türk toplulukları var orada ama gerçek anlamda bir araya gelip hani bu söylediğin gibi bir tek ses olmak, beraber birbirine destek olmak konusunda biraz eksiklik olduğunu söyledi. Özellikle kariyer anlamında. Londra'da önemli bir eksikliği gidermiş oluyorsunuz. Peki nasıl tepkiler aldınız? Nasıl insanlar yaklaşıyor? Gerçekten bu ihtiyaç mıydı orada da? İnanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Tepki, o yüzden tepki demek belki de Evet. çok doğru olmaz ama çok güzel bir etki yaratıyoruz diyeyim. Bir kere her şeyden önce biz bize dedik ya herkesin her istediği alan hepsi bir arada olsun. Yani hem içinde bir forum konsepti, hem bir dijital dergi artı YouTube kanalı, hem içerisinde bir iş kataloğu, hem de etkinlik takvimi olan böyle komple bir paket diye düşünün. Ve bizim en çok aklımızı kurcalayan şey biz içerik nasıl yaratacağız bu kadar çok? Çünkü bir tarafta benim kurumsal hayatım, diğer girişimlerim, aynı zamanda ortağım Müge'nin çok aktif onun da iş hayatı devam ediyor.
Bizim en çok düşündüğümüz konu en az bizi kurcalayan konu oldu. Çünkü inanılmaz bir gönüllü ordusuyla başladık ve çok kaliteli, çok güzel insanlar her şeyden önce içerik yaratmaya başladılar. Onların orada olduğunu gören diğer insanlar buraya gelmeye başladılar. Burada baktıklarında biz bu işten gerçekten bir fayda sağlıyoruz diğer insanlar işlerini tanıtmaya başladılar. Yani biz şu anda tam o istediğimiz zincir etkileşimi aslında bütün insanların katkısıyla yapıyoruz. Bir de biz bize hiçbir zaman için yani iki kadının platformu değil, o topluluğun platformu. Topluluk onu sahiplendikçe ve ancak topluluk onu besledikçe var olacak. Bir de Dubai dedin, çok ilginç çünkü tabii şu anda da içinde bulunduğumuz ortamda birazcık sıkıntılı bölgeler. Ama bu sıkıntılar başlamadan hemen önce biz bize UAE için konuşmalara başlamıştık. Ben hala biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncelikle diyorum ki biz bize UK bir ilk önce rüştünü ispatlasın. Biz tam olarak hedeflerimize ulaşalım. Birinci senenin sonunda global açılımımızı yapmaya başlayalım. Kesinlikle 5 senelik planlarımız içerisindeydi. Ama 3. ayda olmasını beklemiyorduk açıkçası. Yani global bir platform olarak umuyorum yakında karşınızda olacağız hepinizin. İnşallah. Özellikle bu da hani topluluk besliyor bizi dedin ya. İşte Dubai'de aslında topluluğun beslediğinin göstergesi. Sonuçta Türkler birçok ülkeye yayılmış vaziyetteler. Aynen. Ve bu ihtiyaç her yerde var. Sadece Londra'da ya da işte İngiltere'de değil ama Dubai'de de değil, bütün ülkelerde. Ama bir sorum da buydu zaten. İlk başta hangi ülkeleri planlıyorsunuz odaklanmayı? Ya o birazcık çekmeyle olacak. Yani itmek yerine, çünkü ben şuna inanmıyorum. Hadi biz o zaman şimdi UK'yi yaptık. Şimdi next Hollanda. Böyle bir şey yok. O biraz hakikaten nerede ihtiyaç var? Mesela UAE bizim birinci aşamada düşündüğümüz bir ülke değildi. Biz Avrupa Birliği'nden belki gideriz diye planlıyorduk. Ama UAE'den talep geldi. Amerika'dan ciddi bir talep var. Amerika coğrafyasından ötürü birkaç bölüme bile ayrılabilir. Çünkü orada herkes fiziksel olarak buluşamayacak ya da bütün etkinlikleri kapsayamayacak olabilir. Dolayısıyla birazcık bakıyoruz, test ediyoruz. Neresi çekiyor? İlk önce oraya gidiyoruz. Biraz böyle dış işlerinde bizenin misyonuna ve vizyonuna bağımlı, iç işlerinde bağımsız, oradaki diasporaya uygun aktivitelerde bulunacak ortaklar arıyoruz kendimize ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Evet, aslında öyle bir yolculuk ki seninki gerçekten bebek, dediğin gibi bir bebek, gerçekten bir canlı gibi. Artık hayat ilerledikçe ona hangi yollar açacak biraz görmeye başlayacaksınız ama iki tane çok buna odaklanmış ve tutkuyla bunu yapan ekip arkadaşısınız ve sizi destekleyen bir topluluğunuz var, ne güzel. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Sevgili Sercan, öncelikle davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program. Seni de tebrik ediyorum ayrıca. Sana daha önce de bahsettiğim gibi kadın liderliği ve Türklerin global dünyaya açılması konusu benim tutku alanlarım içerisinde. Bu konularda yardım almak isteyen, fikir almak isteyen, tecrübe duymak, paylaşmak isteyen kim olursa biz bize platformu, bunun için kurulmuş bir platform. Herkese orada bekleriz. Ve sana da bunun için vesile olduğun için çok çok teşekkür ederiz. Ben tekrar. teşekkür ederim. Senin gibi bir liderle tanıştığım için gerçekten çok mutlu oldum. Aynı zamanda bütün bu bildiklerini insanlarla paylaşacağım bize gibi bir platform kurduğun için de çok tebrikler. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Teşekkürler. Bugün enerji sektörünün global liderlerinden, girişimci ve bize platformunun kurucularından İrem Ünlü Demir'i konuk ettik. Kendisiyle ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.